Merhaba arkadaşlar. İlkokul Etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit öğretmen. Bugün sizlerle burada görmüş olduğunuz gümüş köpek balığına benzeyen uçağımızı yapacağız. Hazırsanız hemen malzemelerimizi tanıtalım ve uçağımızı yapmaya başlayalım. Bu iş için bir adet kare kağıda ihtiyacımız var. A4 kağıdından veya daha büyük kağıtlardan kare kağıt elde etmeyi öğrenmiştik. Ben bu iş için yine bir fon kartonu kullanacağım. Fon kartonunu kareye çevirmek için ne yapmamız gerekiyordu? Şu kenarıyla buradaki kenarını eşitlememiz gerekiyordu. Bunun için de biz bu tarafı şu kenarına böyle büküyorduk. Tam denk getirip burayı da tam denk getirip burayı da tam denk getirip bakın bu şekilde katlıyorduk. Şimdi buradaki fazlalık kısmı kesmemiz gerekecek. Bu iş için makas da kullanabilirsiniz. Daha önce ben katlayarak kesmeyi göstermiştim. Ama ben bugün giyotinle kesmeyi düşünüyorum. Giyotinle kestiğim zaman daha güzel oluyor çünkü. Ama siz bu noktadan makasla da kesebilirsiniz bu şekilde. Kenarını belirledik. Ben giyotine alacağım kenarını. Bakın. Giyotinime yerleştirdim. Tam hizaladım. Ve kestim. Giyotinimiz de artık körleşmiş. Biraz tırtıklı kesti. Hemen bu tırtıkları şöyle alalım. Şimdi ilk tarafını katlamıştık. İzimizi yapmıştık. Aynı şekilde diğer tarafını da bir defa katlamanızı istiyorum. Diğer tarafını da katladım. Burada bir iz oluşturdum. Şimdi bu köşesini alıyor. Orta noktada bakın tam orta noktaya getirmeye dikkat ediyoruz. Ve şurasına bir iz alıyoruz. İzimizi yaptık. İzimizi belirledik. Ve şimdi katlama işlemini yapabiliriz. Buradaki köşeyi aldım. Tam izimizin olduğu noktaya getirdim. Ve katlamamı yaptım. Birinci katımız bu şekilde. Tamam. Şimdi bu noktayı da burayı alıyorum. Tam buradan kenarına katlıyorum. Tam denk gelmesi gerekiyor. Orta noktasına denk gelecek. Kare olduğu için şurayı da düz bir şekilde kapatmalı. Aynı işlemi diğer taraftan yapıyorum. Diğer tarafımı da getirdim. Bakın. Diğer tarafta da aynı şekilde kapattık. Şimdi burayı şuradan alıp şöyle üçgen oluşturacak şekilde burada kaymasını engellemek önemli. O yüzden parmağımı buraya bastırıyorum. Ve burayı katlıyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da yapıyorum. Yine aynı şekilde kaymasını engelliyorum. Burada da aldım, getirdim ve katlıyorum. Şimdi geri şeklimizi açabiliriz. Şeklimizi açıyoruz. Burada şu kenarını tam buraya gelecek şekilde bakın şurada da kenarları dik gelecek şekilde bir katlama yapıyorum. Aynı katlamayı bu tarafında da yapıyorum. Ne yaptık? Bakın şu köşesini aldık. Tam bu noktasına buradaki kırık izin olduğu noktaya getirdik ve katladık.
Şimdi bu tarafı yine burayı alıp buraya getireceğiz. Bakın. Tam ize denk gelecek. İzimizden katladık. Şimdi aynı işlemi öbür taraf için yapıyorum. Getirdik izimize ve katladık. Şimdi bakın bu şekilde bir şekil oluştu. Burayı aldık. Dikkatli bir şekilde yukarıya, buraya tam denk getirdik ve katladık. Şimdi burayı geri katlıyorum. Aynı şekilde burayı geri katlıyorum. Şimdi burayı geri katlıyoruz. Daha önce katlamış olduğumuz izler bize burada bir kolaylık sağladı. Hızlı bir şekilde katlandı. Şimdi yapacağımız işlem, bakın tam şu noktasından, şu köşeyi görüyorsunuz değil mi? Bakın şuradaki köşeden parmağımla bastırıp geriye doğru attırıp tam bu bitiş noktasına, bakın tam buranın bitiş noktasına bir kanat açtık. Gördünüz. Bakın tam buradaki köşe noktasından buradaki bitim noktasına bir kanat açtık. Şimdi aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. Burada da aynı yerden aldım. Bakın tam köşe noktasının olduğu yere parmağımı bastım. Kırdım buradan. Ve bu tarafa kanadımızı açtım. Arkasını çevirdiğimizde bakın bu şekilde görünecek. Evet. Şimdi tekrardan açtık. Şimdi bakın burada kırdığımız kanadı şuradan tutarak böylece bir iz daha oluşturmak istiyorum. Tam buraya göre ayarladık elimizi. Katladım. Bakın burada birazcık zorlanacak. Çünkü burası kanadımızın uçağımızın baş kısmı olacak. Ve kapattım. Geri açtım. Şimdi aynısından bir tane de burada yapmanızı istiyorum. Aynı izden bir tane de burada yaptım. Şimdi burasını şöyle katlayıp bakın geriye doğru katladım. Bakın nasıl bir şekil oluştu, gördünüz mü? Geriye doğru katladık ve şöyle bir katlama yapalım. Bakın yeni oluşan şeklimiz bu. Şimdi kuyruk kısmını bakın buradan tutup yukarıya doğru kıvırmanızı istiyorum. Bu kıvırdığımız nokta bizim şuranın son noktasına kadar gelecek. Ve burada şeklimizi tamamlayacak. Evet bakın kuyruğumuzu kıvırdık. Evet. Şimdi kuyruğumuzun şurasına bir bomba vereceğiz. Bu bombayı verebilmek için şurayı tuttuk, parmağımızı soktuk. Şuradan bir iz açacağız. Bakın bir iz buradan attım. Artık burada bir izimiz var. Ters çevirdim. Aynı işlemi bir de burada yaptım. Bir iz de burada oluşturduk. Şimdi buradan yukarıya doğru dik olacak şekilde burayı katlayacağız. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağız. Burası dik oluşturacak. Bakın ikisini katladık ve bakın burada şöyle bir dik açı oluştu. Şimdi şu yukarıda oluşan üçgeni bu tarafa doğru şu ucundan katlıyorum. Burada bir iz oluşturuyorum. Orayı açtım. Şimdi burayı da kanadımıza paralel olacak şekilde şöyle yukarıya doğru katlıyorum. Açıyorum geri. Sonra bakın bu izden şuraya doğru bir iz oluşturuyorum. Bakın. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Az önce yaptığımız işlemin aynısını bir de burada yapıyorum.
Bakın bunu da buradan paralel katlıyorum. Geri açıyorum. Burada yaptığımız izi burada da aynı şekilde katlayıp geriye doğru katlayarak şuradan izimizi çok açtık. Çok açmadan buradan yapıyoruz. Evet. Burası da tamam. Şimdi bu katladığımız izi geri içine katlamak sırada o işlemimiz var. Geri açtım. İzimizi içeriye doğru katlıyoruz. İzimizi içeriye katladık. Aynı işlemi diğer tarafta yapacağız şimdi. Yine açtık. İzimizi terse çevirdik. Buradaki izi tam tersi yönde kıvırdık. Tersine getirdik ve buraya katladık. Şimdi burada oluşan parçayı arkaya doğru kıvırdık ve katladık. İyice bastırdık. Aynı işlemi arka tarafında yaptık. Burayı aldık. Bu parçayı arkaya kıvırdık ve iyice bastırarak katladık. İşlemimiz neredeyse tamam. Şimdi sıradaki işlemimiz bu kanatların açılması var. Bu kanadı bakın şu çizgiden yukarıya doğru kıvırıyoruz. Aynı işlemi diğer tarafında yapıyoruz. Aynı işlemi diğer tarafında yaptık. Ve açıyoruz. Uçağımız hazır. Harika bir görüntüsü var. Şimdi deneme zamanı. Önce küçük uçaklarımızla başlayalım. Bu da son yaptığımız büyük olanı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.